Gerek dünya basınında gerekse yerel basında sık sık Z kuşağı haberlerini duyuyorsunuz. Bugün en yaşlısı 25 yaşında olan Z kuşağı için en fazla ne yapabilirler ki? Tembeller diyenler Nepal'de olup bitenleri şaşkınlıkla izliyor. Evet olmaz denilen şey oldu. Z kuşağı Nepal'de hükümeti devirdi. Nepal Başbakanı KP Sharma Oli istifa etti. Turizm cenneti, tapınaklar diyarı, dünyanın zirvesi olarak adlandırılan Nepal şu sıralar ateşler içerisinde. Parlamento ateşe verildi. Maliye Bakanı alevler içerisinde kaldı. Sokakta linç edildi. Bazı bakanlar helikopterle kaçmak zorunda kaldı. Başbakanın evi yakıldı. Üstelik karısı içerideyken onun da ölümüne sebep oldular. Eminim hepinizin aklında pek çok soru vardır. Ancak asıl sorulması gereken soru şu. Bu kadar öfkenin sebebi neydi? Olaylar nasıl başladı? Nasıl çığırından çıktı? Gerçekten protestoların tek sebebi sosyal medya yasağı mıydı? Yoksa çok daha derin sebepler ve bazı gizli eller devreye mi girmişti? Nepal'in demokrasiyle çok ilginç tanışma hikayesi. Nepal'de Cumhuriyete adaptasyon süreci ve çok partili dönemin işleyişi. Resmi veriler ışığında Nepal ve gençlerinin bugüne kadar yaşadıkları. Sahi Nepal'de neler oluyor? Hadi başlayalım. Her şey 28 Eylül 2025 Pazartesi tarihinde başladı. Nepal'in başkenti Katmandu'da binlerce kişi protesto için toplanmıştı. Çoğunluğu üzerinde okul üniforması, ellerinde okul kitapları olan talebelerden oluşan bu grubun ilk başta rastgele toplanan bir kalabalık olduğu düşünülebilirdi. Fakat işin aslı bu protestocular Hami Nepal isimli bir sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilmişti. Protestocular Katmandu'daki Maitigar Mandala sembolik anıtından parlamentoya doğru yürüyüşe geçti. Bu protesto şiddet içermeyen tamamen barışçıl bir yürüyüştü. Mevcut hükümetin emrindeki polisler tazikli su, biber gazı, plastik mermi kullanarak protestocuları dağıtmak istedi. Polis ve protestocular arasında çatışma çıktı. Bunun üzerine kalabalıktan bir grup parlamento binasını hedef aldı ve içeriye girmeye başladı. İşte bu tam da dananın kuyruğunun koptuğu andı. Polis protestoculara ateş açtı. Üstelik bu kez plastik mermi değil, gerçek mermi kullanıldı. Kimi kaynaklar 22 dese de aslında olay yerinde 19 protestocu öldü. 400'den fazla insan da çatışmalardan dolayı yaralandı. Üstelik ölenlerden biri 12 yaşındaydı. Hatta bir bebeğin de öldüğü iddia edildi. İşte bu bardağı taşıran son damla oldu. Katmandu Büyükşehir Belediye Başkanı Balen Shah 19 öğrencinin öldüğünü açıkladı ve hükümete dair ciddi suçlamalarda bulundu. Zaten içten içe kaynayan halk için bu bir çağrı oldu. Bu da kitleleri harekete geçirdi. Kabine toplandı. İnsan kayıplarının araştırılması için bir komisyon kurulmasına karar verildi. Başbakan KP Sharma Oli ile Sağlık Bakanı Paudel toplantı sırasında sosyal medyanın açılması konusunda tartıştı. Bakan Paudel yasağın kaldırılması gerektiğini savundu. Ülkenin siyasi ayağında bunlar olurken sokakta ise hareketlilik daha da arttı. Katmandu, Nagar, Paktapur, Daran dışında Butval gibi ülkenin uzak şehirlerinden de protestocular katıldı. Halk resmen sokağa dökülmüştü. Üstelik haberler yayıldıkça insan seri de dalga dalga arttı. Eylemciler 9 Eylül Salı günü Katmandu'daki Hilton Oteli'ne saldırdı. Parlamento binasına ateşe verdi. Naku hapishanesi başta olmak üzere hapishanelere baskın düzenlendi ve kayıtlar yakıldı. Bazı mahkumlar serbest kaldı. Başkanlık konutu ateşe verildi. Muhalefet de olaylar durulur ümidiyle Başkan Sharma Oli'nin istifasını istedi. Protestocuları durdurmak için atılan her adım, yapılan her açıklama insanları teskin edeceğini daha da öfkelendiriyordu. Sonunda Başkan Oli istifa etti. Yetmedi, partisindeki tüm milletvekilleri istifa etti. Yine beklenen etki görülmeyince bu sefer muhalefet partisindeki milletvekilleri de bir istifa etmeye başladı. Kimilerine göre isyan ateşini yakan belediye başkanı Balendra Shah bunu bir zafer olarak nitelendirdi. Eylemcileri bundan sonra itidalli ve sakin olmaya çağırdı. Fakat çıkan yangın o kadar büyüktü ki artık iş herkesin kontrolünden çıkmıştı. Görünürde bu protestoların sebebi sosyal medya kısıtlamasıydı. WhatsApp, Facebook, Instagram, X, Snapchat, Discord, Reddit başta olmak üzere 26 sosyal medya uygulaması yalan haber, dolandırıcılık ve diğer siber suçları önlemek için hükümet tarafından yasaklanmıştı. İşin ilginç tarafı bu platformlar arasında TikTok yoktu. Aslında bir dönem TikTok da yasaklanmıştı. Fakat ikili görüşmeler neticesinde bu yasak kaldırılmıştı. Nepalli gençlere göre ise bu karar tamamıyla hükümetin onları kontrol altında tutmak, insanların sesini bastırmak için yaptığı bir hamleydi. Zaten Nepal nüfusunun %50'si 25 yaş altı gençlerden oluşuyor. Nepal'de internet kullananların %90'ı yani yaklaşık 27 milyon kişi bu platformlara bağımlı. Gelin isterseniz hep birlikte gerçek sebebi konuşalım. Nepal halkına göre hükumetin ülkeyi yönetememesi, artan işsizlik, bakanların nepotizmi, zengin bakan çocukların lüks yaşantısı zaten içten içe halkı kaynatıyordu. İnsanlar işsizlikten kırılırken, halk sefaletle boğuşurken parlamento üyelerinin ve onların nepo çocuklarının lüks yaşantısı, pahalı harcamalarını, partilerini insanların gözüne sokması insanları öfkelendiriyordu. Nepo Kids, Nepo Boy etiketiyle TikTok'ta paylaşılan bir video 1 milyon izlendi. Nepal'i böyle yiyip bitirdiler deniyordu. Sadece bu da değil, özellikle
Özellikle bakanların ve hükümete yakın bazı çevrelerin yolsuzlukları, haklarında açılan bir takım davalar insanları daha da kışkırtıyordu. En önemli sebep ise Nepal'de genç nüfus, işsizlik ve ekonomik entegrasyon. 2024 yılında Nepal'de genç işsizlik oranı %20.82 oldu. Yani kabaca her 5 gençten biri işsiz. Gençler iş bulabilmek için farklı ülkelere gidiyor. Hatta daha da acı olanı Rusya-Ukrayna savaşında kendilerini hiç ilgilendirmeyen ve ülkelerinden kilometrelerce uzaklık bir savaşta görev almaları ve ölmeleri. Rusya-Ukrayna savaşında pek çok Nepalli genç paralı askerlik yaptı ve öldü. Çünkü Nepal'de işsizlik var. Rusya'ya gidenler $4.000 maaş alıyor. CNN 2024'te 1500 Nepalli gencin Rus ordu paralı askerlik yaptığını paylaştı. Gerçi Nepal hükümeti gençlerin Rusya'ya ve Ukrayna'ya çalışma adı altında gitmelerini yasakladı. Rusya'dan da öldürülen gençlerin cenazelerinin iadesini talep etti. Sosyal medyada sürekli viral olan videolar, hashtagler var. Aslında sosyal medya yasaklarının bir sebebi de bu. Sosyal medyada ve TikTok'ta sürekli olarak Başkan Sharmoli'nin oğlunun ve diğer bakanların çocuklarının lüks yaşantısı paylaşıyor. Chatting Nepo Kids kampanyası başladı. Ve işsiz gençler bakan çocuklarının paylaşımlarını mercek altına alıp paylaşmaya başladı. Pahalı marka kıyafetler, çantalar, yurt dışı gezileri, pahalı arabalar bir yandan, tabutlarla gelen paralı askerler diğer yandan. Bundan önce de Mart ayı şiddetli protestolara sahne olmuştu. Pek çok kişi acaba yönetim şeklini komple değiştirsek mi fikrini dillendirmeye başlamıştı. Nepal halkı demokrasi fikrini tam olarak özümseyememişti. Zaten demokrasi tarihi de çok yeni, çok gençti. 2008 yılına kadar krallıkla yönetiliyordu. Kendi elleriyle seçmelerine rağmen ki seçenekler oldukça sınırlı, Nepal'de sadece 3 siyasi parti var. Soylu bir kandan gelen Tanrı tarafından da kutsandığına inanılan kraliyet soyunu yönetmesi daha mı iyiydi diye düşünülüyordu. Nepal dünya tarihinde eşi benzeri az görülmüş çok ilginç bir siyasi geçmişe sahip. Şöyle ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 1923'te bağımsızlığını ilan etti. 1911'den 1955'e kadar Kral Tribhuvan bir Bikram Şah tarafından yönetildi. O ölünce de yerine oğlu Mahendra geçmiş. O da ölünce silsile gereği oğlu Birendra 30 yıl tahtta kalmış. Buraya kadar her şey saltanat normlarına uygun. 2001 yılında bu düzeni bozan, herkesi dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bugün bile hala pek çok komplo teorilerinin ortaya atıldığı, benzerlerin Shakespeare trajedyalarına rastlanan yasak aşk, aile kıyımı, ölüler, taht temalı bir dram yaşandı. Birendra'nın oğlu Veliaht Prens ailecek yenilen bir akşam yemeğinde babasını, annesini, kız kardeşini, erkek kardeşini başta olmak üzere 9 kraliyet üyesini öldürdü. Daha sonra da intihara teşebbüs etti. Komadayken de kral ilan edildi. Fakat 3 günlük koma sürecinden sonra o da ölünce amcası Gyanendra hükümdar oldu. Nepal Maoist Komünist Partisi önderliğinde gerçekleşen darbe sonucu cumhuriyet ilan edilene kadar da ülkeyi yönetti. Zaten 7 yıllık hükümdarlık dönemi boyunca da katliamın gölgesi peşini hiç bırakmadı. Hatta yeğeninin ölümünü şüpheli bulup bu yüzden sık sık suçlandığı da oldu. Katliamın asıl sebebi Veliaht Prens'in ailesinin uygun gördüğü biriyle değil, sevdiği bir akrabasıyla evlenmek istemesi ve buna aile üyelerinin karşı çıkması, bir akşam yemeğinde bu tartışmanın tekrar ısılarak servis edilmesi ve Veliaht Prens'in cinnet. Sonuç 9 ölü, 1 yarı ölü. Özetle 2006 yılında demokrasi hareketi başladı. Resmi olarak 28 Mayıs 2008'de monarşi kaldırıldı ve o günden bugüne tam 17 sene boyunca Nepal halkı parlamento, siyasiler, meclis vesaire kavramlarıyla tanıştı. Bu 17 yılda da herhangi bir istikrar sağlanamadı. 13 hükümet değişti. 17 senede siyaset arenasında Başkan Sharmoli başta olmak üzere 2 veya 4 politikacı arasında güç restorasyonu yaşandı. Nepal'de siyasete yön veren iki büyük siyasi kanat var. Nepali Kongre ve Nepali Komünist. Nepali Komünist Partisi ise Marksist ve Leninist ve Maoist merkezli iki gruptan oluşuyor. Aynı partiler, aynı şahsiyetler ittifak şeklinde ülkeyi yönetmeleriyle devam edip geldi. Bu üç partiden de çeşitli bakanlar yolsuzlukla suçlandı. Nepal Kongre Başkanı Sher Bahadur Dava uçak satın alımında adı yolsuzluğa karıştı. Eski Başbakan Sharmoli'nin yolsuzluk davası devam ediyor. Devlete ait tarım arazilerini kendi çay mülküne dönüştürdüğü iddiası var. Çeşitli bakanlar hakkında da devam eden rüşvet davaları var. Sosyal medyada bu iddialar sürekli dillendiriliyordu. Sosyal medya uygulamaları çok önemli. Çünkü ülkenin ana para kaynaklarından en önemlisi turizm. Bunun da yolu reklamdan, tanıtımdan, hatta rezervasyon hususunda sosyal medya önemli bir rol oynuyor. 10 Eylül 2025 en son ordu olayları bastırmak için sokağa indi. Ordu 27 kişiyi yağma ve kundakçılık, yıkıcı ve anarşik faaliyetler nedeniyle gözaltına aldığını açıkladı. Polis 13.500 mahkumunun serbest bırakıldığını, askerlerin bu mahkumlardan 303'ünü tutukladığını açıkladı. 11 Eylül'de Cumhurbaşkanı General Sigdelbi ve Z kuşağı temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Kaynaklara göre genel bir lider için protestocular birkaç isim önermiş. Bunlardan biri de Katmandu Belediye Başkanı. Ölü sayısı 34, yaralı sayısı 1300 olarak açıklandı. 12 Eylül ölü sayısı 21 protestocu, 9 mahkum, 3 polis, 18 diğerleri olmak üzere 51 olarak açıklandı. Sushila Karki geçici başbakan olarak göreve başladı. Parlamentoyu feshedip 5 Mart'ı seçim günü olarak belirledi. Z kuşağı ne mi yapıyor? Yakıp yıktığı sokakları temizliyor. Yeniden inşaya hazırlanıyor. Sonuç?
Umarız bu yaşananlar diğer tüm ülkelere ders olur. Halkın sesine tamamen kulağını kapatmak siyasiler için intihar demektir. Yolsuzluk, adam kayırma, neopotizm, işsizlik, yasakçı zihniyet Nepal için ve bazı başka ülkeler için çok büyük problem. Sorunları göz ardı etmek, o pislikleri halının altına süpürmek, görmezden gelmek problemi ortadan kaldırmıyor. Aksine sadece büyütüyor. Yasaklamalar, kısıtlamalar bir noktadan sonra isyanı doğuruyor. Dünyanın tüm hükümetleri, yöneticileri bir yana temel insan hakları ve evrensel özgürlük yasaları var. Dünya hakikaten tuhaf bir yöne doğru gidiyor. Siyasi arenada ortamı iyi koklamak, etrafında olup biten gelişmelere kulak almamak gerek. Nepal, Fransa, Japonya hükümetlerinin istifasını izliyor.